yönetmen olarak yeni bir kamerayı deneyimlemek, onun sunduğu imkanlardan yararlanmak her zaman çok heyecan verici bir deneyim olmuştur. Bugüne kadar Fuji'nin herhangi bir kamerasıyla bir set deneyimim olmamıştı. Bu nedenle X-T3 hem bazı riskler hem de bazı fırsatlar sunuyordu. Oluşturduğumuz konsept gereği oldukça yoğun bir kostüm, prop ve makyaj kullanımımız vardı. X-T3'ü de ilk kez kullanacağımız için özellikle ten rengi ve sanat ve dekordaki detay algısından tam emin olamıyorduk. Kameranın küçük, pratik ve taşınabilir olması sayesinde sette istediğimiz birçok noktadan açı yakalayabildik. Çünkü mekanımız oldukça küçük ve kalabalık bir ekip için oldukça zorlayıcıydı. Filmin başlangıcının bir reklam filminden çok bir gerilim filmi atmosferi olmasını istediğimizden dolayı özellikle koridor sahneleri çok zorlayıcı oldu. Hiçbir setten sonra sonuçtan %100 emin olmam. Mutlaka içinde bir şüphe olur. Fakat bu kez bu daha fazlaydı. Sonrasında montaj ve color grading aşamalarında sonuçtan tatmin olduğumu söyleyebilirim. Alkali Film olarak önümüzde bir uzun metraj film projemiz var. Bütünüyle olmasa da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bazı planlarda X-T3 modelini kullanmayı planlıyoruz. Reklam, kısa film ve YouTube projelerinde de yoğun olarak X-T3 modelini kullanmayı istiyoruz. Bu proje bize geldiğinde yönetmenimizle beraber kamerayı zorlamak istedik. Ve sette de bunu elde ettik aslında. Kameranın düşük ışıkta ve en zorlu şartlarda performansını net olarak görebildik. Kameranın body'si oldukça dengeli tasarlanmış. Shutter ve ISO'nun elimizin altında bulunması oldukça hızlandıran bir unsur. LCD'sinin hareketli oluşu da oldukça iyiydi. Farklı duruşlarda en azından görüntüyü görebilmemi sağladı. Onun yanında vizörünün ve LCD'sinde pozlamada bizi yanıltmadığını gördük. Kayıt tuşunun deklanşörde oluşu biraz garipsediğim bir şeydi. Ama hani çekim esnasında gene alışabildim ona. Bazen el kaymaları yaşadık ama genel bir problem çıkartmadı aslına bakarsanız. Biz burada Fujinon lensleri tercih ettik. MKX serisi Cine Zoom lensleri. Kamerayla iyi bir uyum sağladığını düşünüyorum ben bu lenslerin. Netlik halkasının sinema standartlarına uygun oluşu bizim için çok büyük bir avantajı tabii ki. Fotoğraf lensleri gibi zorluk çıkarmıyordu. Otofokusunun çok iyi olduğunu duyduğumuzda Fujinon'un gene fotoğraf makinesi lenslerini denemek istedik. Filmde ortalama bütün yakın planlarımızı Fujinon'un fotoğraf lensleriyle otofokus özelliği açık olarak çektik. Hem hız olarak çok etkiledi hem de güzel bir görüntü aldık. Aynı zamanda bu otofokus özelliklerinin menüden hızının ayarlanabilmesi sinematik geçişlere de olanak sağlıyordu. Büyük reklam setleri ve sinema setlerinde kamera tek başına yeterli olmuyor. Ya bunun yanında kullandığımız çok fazla ekipman var. Remote focus, wireless aktarıcı, shoulder kit. Bayağı büyük bir setup kurmamıza rağmen bu kamerada bu sorunu da yaşamadık. Oldukça yan ekipmanlarımız da verimli ve iyi çalıştı. Bu gelişmiş sensörle video çekim seçenekleri oldukça kuvvetlenmiş. Gerçek 4K'da 4096'ya 2160'da 60 kare 11 kaydedebilmesi gerçekten inanılmaz. Biz bütün filmi 4096'ya 2160 4K'da 60 kare olarak çektik. 1600 ve 3200 ISO arasında çalıştık bu işte. Ve gerçekten de çok az bir gren oluşumu gördük. Oluşan gren de bizim için oldukça sinematik ve hoş bir grendi. Hatta filmde de bu greni temizleme gereksinimi duymadık. Çözünürlükte olduğu gibi film modlarında da profesyonel formatları desteklemesi de başka bir artı tabii ki. Biz kameranın üzerinde olan F-Log ayarlarını kullandık. Bu da bize hem dinamik aralığı tam kullanmamızı sağladı hem de renk yaparken gerçekten daha rahat çalışmamızı sağladı. Özellikle color grading aşamasında alan seçimlerinde objeleri seçerken, tracking ederken yoğun bir datanın oluşu bizim bu işimizi çok kolaylaştırdı. Herkes kendi alanında çok özgür ve iyi çalıştı ve çıkan işten de çok memnunuz.